Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakadan başlamalı bir yelek anlatacağım. Dikişsiz robadan başlama dediğimiz bir yelek. Yeleğim için elimde böyle tatlı bir pembem vardı. O ipi kullanacağım. Kız çocuklar için seçtim rengi. Sizler tabii ki farklı renklerde çalışarak kız ve erkek çocuklar için çalışabilirsiniz. Yeleğimi kullandığım ipim 100 gram 250 metrelik antipilik bir ip. Şöyle elimde bir bütün, bir de yarım ipe yakın ipim var. Bunları kullanacağım. Şu bütün ipimi kenara alıyorum. Yarım ipten başladım. 75 ilmek şişime ilmeğimi attım. Şişimde 3 numara. İlmekleri ayırdım. Bir ön yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek. Bunun 7 ilmeği ön pat ilmeğe ait. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. 9 ilmek kol için ayırdığım ilmek. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. Yeleğin arka sırt bölümü 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. 9 ilmek kol için ayırmış olduğum ilmeğim. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. 14 ilmek diğer yaka. Burası örgümün ön yüzü. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra daha haroşa oluşturacağım. Ben haroşa ilmeklerimi ters çalışıyorum biliyorsunuz. Sizler de nasıl alışıksanız o şekilde çalışırsınız. Şöyle kenar tırtıklı bir kenar ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa çalışmama devam ediyorum. Robayı kolay bir roba çalışacağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da rahat çalışabilsin diye yeleğimizin robasını bu şekilde devam ediyorum nereye kadar? Diğer yakadaki buradaki şu lila renkli ayraca kadar. Burada kısa satır tekniği çalışacağız. Yani yaka düşürme tekniğini çalışacağız. Örgümün arka tarafından ters ilmeklerle ördüm, geldim. Bu lila ayracı bu şişe aldım. Burada 2 ilmek alıyorum. Kısa satır tekniğini çalışıyorum. 14 ilmeğim vardı, 12 ilmeğim kaldı. 7 ilmeği ön pat ilmeğe ait bu 12 ilmeğin örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Dedim ya kolay bir roba çalışması. 2 ilmek düz. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Kol ilmeklerim düz. Tüm roba boyunca örgümüzün ön yüzünden düz ilmeklerle arka yüzünden ters ilmeklerle çalışacağız. Kol ilmeklerimi ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Şöyle 4 sırada haroşa oluşturdum örgümün ön yüzünden. Bunu söylemeyi galiba unuttum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz. Ayracımı kenar aldım. Bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ayracımı kenar aldım. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz. Ayracımı kenar aldım. Bir doladım. 2 ilmek düz örüyorum. Burası kısa satır ilmeğim, yaka düşürme ilmeğim. 14 ilmeğim vardı. 12 ilmeğim kaldı ve örgümün arka yüzünü döndürdüm. Örgümün arka yüzünden dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. Bakın ters ilmeklerle devam ediyorum. Ajur ilmeklerim de bu ters ilmeğime dahil olmak üzere.
Nereye kadar bu şekilde devam ediyorum. Şu diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden örgümü ilerlettim, geldim kısa satır ilmeklerime. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi alıyorum kısa satır ilmeğime. Kaldı 10 ilmeğim. 3, 6, 9, 10. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar örüyorum. Düz ilmeklerle bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim, bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Şimdi burada anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysak diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyoruz. Kısa satır ilmeklerine kadar. Örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Bakın düz olarak kısa satır ilmeğimden kaldı. Burada 10 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğimi bir sıkılaştırıyorum. Daha sonra gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 10 ilmeğim var. 7 ilmek kısa satır ilmeğime ait. 3 ilmek alıyorum. Örgümün arka yüzünden son kısa satır ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden alıyorum. İlmeğimi bir sıkılaştırıyorum. Sonra reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerimle geliyorum. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, 2 ilmek düz. Bir doladım, yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerine geldim. Örgümü ilerlettim. Burada da 10 ilmeğim var biliyorsunuz. 7 ilmek ön pat ilmeğime ait. 3 ilmek kısa satır ilmeğimi aldım. Örgümün ön yüzünden de son kısa satırı çalıştım. 1, 2, 3 sefer çalıştım. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar ters ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Orada ilik yeri çalışacağız. Örgümü ilerlettim. 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. 1, 2, 3 ilmek ördüm haroşa. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İlik yerini çalıştım bu şekilde. 2 ilmeğimi de haroşa ilmeklerimle ördüm ters olarak ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa çalıştım. Sonra düz ilmeklerle reglen artırım ilmeğime kadar geliyorum. Bir doladım. 2 ilmek
Reglen artırım ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ördüm geldim. Bakın ilik yerimiz de bu şekilde. Robamız bu şekilde arkadaşlar. Ben 20 ajur çalışıp geliyorum. 20 ajurdan sonra da haroşalar da çalışalım. 3 dişte haroşa çalışacağım. Şöyle örgümün ön yüzünden geleceğim. Sonra beden ve kol ayrımını beraber çalışalım. Haroşayı biliyorsunuz. Ben ters ilmeklerle çalışıyorum. 20 ajurdan sonra örgümün ön yüzünden ters ilmekle haroşa oluşturacağım. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa sırası oluşacak. İlik yer için arka yüzünden gelirken de ilik yerini çalışacağım. Robayı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. 20 ajur çalıştım. 20 sefer artırdım. Örgümün ön yüzünden de 3 haroşa sırası ördüm geldim. İlmeklerimi de ayırdım. Bir ön yaka 35 ilmek, 2 ilmek reglan artırım ilmeğimin bir ilmeğini ön yakaya verdim. Bir ilmeğini kola verdim. Kol 51 ilmek. Burada da yine reglan artırım ilmeğimin bir ilmeği kol, bir ilmeği yeleğin arka sırt tarafa. Yeleğin arka sırt bölümü 65 ilmek. Diğer kol 51 ilmek. Diğer yaka 35 ilmek. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa dişi haroşayı oluşturdum ve arka yüzünden gelirken de ilik yerini açtım. Beden ve kol ayrımını çalışalım. Kol ilmeklerini kapatalım beraber. Ayraçla da böyle ayırdım ki ilmekleri kapatırken tekrar ilmek saymak istemiyorum arkadaşlar. İpimi aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki, 4, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Bu sırada haroşa çalışıyorum. Bu ayraca kadar haroşa ilmeklerle geleyim. Yeleğimin ön yaka kısmı burası. Ayrıca geldim. Şöyle örgümü toplayayım biraz. Şimdi bu ayracı çıkarıyorum. Kol ilmeklerine geldim. Kol ilmeklerini kapatacağım. Yalnız haroşa olarak ters ilmeklerle kapatacağım. Burada bir sıra daha haroşa elde etmiş olacağız. Bakın. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar bu ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters olarak. Bildiğimiz klasik örgü kapatma tekniğiyle yeleğimin kol ilmeklerini kapatıyorum. Örgümüzü nasıl ördüysek ilmekleri de aynı ayarda kapatalım arkadaşlar. Elimizin ayarını değiştirmeden ilmekleri kapatıyoruz. Bu şekilde ben ilmeklerimi kapatıyorum. Bu diğer yeşil ayraca kadar
ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Ters ilmeklerle ayracıma geldim. Bu ayracı alıyorum kenara. Bakın burada hem bir sıra haroşa elde ettik ters ilmeklerle kapattığımız için, hem de ilmeklerimi kapattım. Bu bir ilmeğim kola ait, bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümüne ait. İki ilmeğin içerisinden de bir ilmek aldım. Kolu kapattım. Örgümü döndürüyorum. Kol altından ilmek artıracağım. Şöyle 5 ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde kol kapanacak, kol altı şöyle bakın arkadaşlar. Kolu birleştiriyorum. Bakın. Şimdi burada ilmek kapattığım yerde bir ip uzantısı var. Bunu şu şekilde önlüyorum. Bakın şu bir ilmeği aldım. Bir de bu ip uzantısı 2. Bir ilmek de yeleğimin ön yakasına ait. Bu toplam bu üçünün içerisinden bir ilmek alıyorum. Diğer ikisi ilmek değil zaten. O diğer ikisi ip uzantısını önlemek için, bir ilmek de yeleğimin ilmeğine ait, şu ön yaka ilmeğine. Ve örgümü döndürüyorum. Şimdi dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 5 ilmeğimi ters olarak kol altında örüyorum. İlmeklerim sık olduğu için biraz zorluyor ama hani gevşek de atamazdım o ilmeği, kol altı çirkin durur. 5 ilmeğimi ördüm ters olarak ve sonra diğer ilmeklerimi de ters ilmeklerle devam ediyorum. Şöyle bakın. Nereye kadar devam ediyorum? Şu yeşil ayraca kadar. Yalnız burada robanın yükseklik ölçüsünü hemen alayım. Unuttum. Şöyle bakıyorum. 14 santim roba yükseklik ölçümüz. Mezromu kenara alıyorum. Devam ediyorum. Nereye kadar? Dediğim gibi bu yeşil ayraca kadar buraya geldim. Kol ilmeklerimi ters kapatıyorum. Dönüyorum. 5 ilmek artırıyorum. Dönüyorum. O 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi haroşa örüyorum. Haroşayı ters ilmeklerle oluşturuyorum ben, biliyorsunuz sevgili hanımlar. Bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalışıyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Şöyle bakalım kola. Bakın bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalıştım ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bu arada ilmek sayılarımı da hemen sizlere vereyim, elimde kalan ilmek sayısını. Toplamda 245 ilmeğim vardı değil mi arkadaşlar? Kol ilmeklerini çıkarttım. Kol ilmeklerini kapattım, çıkarttım. Elimde toplamda 163 ilmeğim kaldı. 5 ilmek bir kol altında artırdım. 5 ilmek de bir kol altında. 173 ilmeğim var. Örgümün arka yüzündeyim. Modelimin ilmek sayıları 3 ve katları. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeğimi de ters oluşturduğum için ve ilmeklerimi de sayıyorum, ayarlıyorum 3 ve katları olacak şekilde. Eğer ki eksik falan ilmeğim varsa da tamamlarım arkadaşlar. Sizlere de yine ilmek sayısını tekrar veririm. Şimdi sıra sonuna kadar örgümün arka yüzünden örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek
Bu arada ilmeklerimi de saydım. İlmeklerim denk geldi arkadaşlar. Modelim hani 3 artı 3, 3 artı 3 toplamda 3 ilmekten oluşan bir model. Ve örgümün ön yüzündeyim. İpimi önde, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Model çalışmama geçiyorum. Şimdi bakın. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve yandaki bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğin içerisinden bir ilmeğimi de düz aldım. Bir ilmek artırdım, bir ilmek eksilttim. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek düz olarak aldım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. 3 artı 3. Bakın ikinci model. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin bu ilk sırası. Kol altında yapalım. Bakın kol altında kolu kapattım. İlmekleri biliyorsunuz. Örgüyü döndürdüm. İlmek artırdım. Döndüm ördüm. Onun faydasını burada göreceğiz. Şimdi bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek. Yanındaki ilmeği düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek ve yanındaki ilmeğimi düz. Bakın buraya ajur ilmeğim geldi. Eğer ki kolu böyle kapatıp direkt gidip dönüp ilmek artırsaydık burada benim bir iki sıra düz örmem gerekirdi. Direkt modele başladım. Kolu farklı çalıştığım için. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek, yanındaki ilmeğim düz. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar 7 ilmek ön pat ilmeğimi beraber çalışırız. Modelimizin ilk sırası bu şekilde ilerliyor. Yedi ilmek ön pat ilmeğine kadar örelim dedim. Yalnız şu son modeli de beraber örelim. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek ve bir ilmeğimi düz aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu modelde örgümüzün arka yüzünden de işlem yapıyoruz. Bir sıra ön yüzünden, bir sıra arka yüzünden. İşlem aynı, bir şey fark etmiyor bakın. Şimdi bir doladım. İki ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım ve bu ön yüzden de ters ilmek oldu. Şu bir ilmeğimi düz ördüm, ajur ilmeğimi. Ben düz ilmeklerimi gelişine göre örüyorum. Sizler de nasıl eliniz alışıksa o şekilde örün. Bir doladım. İki ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Yanındaki ajur ilmeğim de düz. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım ve ajur ilmeğim de düz. Bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Ajur ilmeğim de düz. Modelin ilk sırasında olduğu gibi artırıyorum, eksiltiyorum. Yanındaki ilmek düz. Artırıyorum, eksiltiyorum.
Yanındaki ilmek düz. Eksilttiğim ilmeği de bakın düz aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Ajur ilmeğim düz. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonundaki son bir modele kadar. Örgümün arka yüzünden örgümü ilerlettim. Geldim. Son modeli beraber çalışalım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım ve ajur ilmeğimi düz ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Modelde 2 sırayı tamamladım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu sıra örgümün ön yüzünden tamamen düz ilmeklerle ilerliyorum ve modelde 3. sıradayım. Tüm ilmeklerim düz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ben düz ilmekleri gelişine göre örüyorum. Sizler de nasıl alışıksanız o şekilde ilmeklerinizi alırsınız. Düz ilmeklerle ilerliyorum. Yeleğimin model kısmında sonra 7 ilmekte ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Şöyle hemen göstereyim bakın bu yakaya kadar. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünden bir sıra düz ördüm ve modelde 3. sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeklerimle ters olduğu için arkadaşlar sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna geldim. Tüm ilmeklerimi ters örerek modelde 4 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimiz 6 sırada bir kendini yeniliyor. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu sıra yine yeleğin model kısmı düz ilmeklerle sıra sonuna kadar, sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa 5 sıra tamam oluyor. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Bu 2 sırayı kamera arkasında öreyim arkadaşlar. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle yeleğin model kısmı, arka yüzünden de ters ilmeklerle örüp geliyorum. Modelde 6 sırayı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzünden yeleğin model kısmını düz ilmeklerle ördüm. Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm geldim. Modelde 6 sırayı tamamladık. Modelimiz 6 sırada bir kendini yeniliyor. Sadece 2 sıra işlem yapıyoruz. Sonraki 4 sıramız gayet kolay. Düz ve ters örgülerden oluşuyor. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpime katılanmışım. Onu hemen düzelteyim. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İkinci modelin birinci sırası. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Bir yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım ve yanındaki ilmeği düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonuna kadar örgümü bu şekilde ilerletiyorum.
Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. İkinci modelde birinci sırayı tamam ettim. Örgümün ön yüzünden. Örgümün arka yüzündeyim. İkinci modelde ikinci sıradayım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir doladım, artırdım. Bu 2 ilmeğimi bakın düz aldım içerisinden bir ilmek olarak. Ajur ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek, yanındaki ajur ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yanındaki ajur ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden modelin ikinci sırasını tamamladım. Yeleğimizin modeli bu kadar kolay. Şöyle yeleğimizin duruşuna da bir bakalım. Örgüye yeni başlayan hanımlar bu yeleği gayet rahatlıkla örerler. Hem robamız kolay bir roba hem de alt beden bölümü kolay bir model. Bu şekilde ilerliyorum. Yeterli bir ölçüye gelene kadar. İkinci modelin ikinci sırasını tamamladım değil mi? Üçüncü sırası nasıl? Örgümün ön yüzünde model kısmı tamamen düz. Üçüncü sıra. Arka yüzü döndürüyorum. Arka yüzünden ilmekler tamamen ters. Dördüncü sıra. Beşinci sıra yine örgümün ön yüzünden haroşa ilmeklerim hariç model kısmı tamamen düz ilmekler. Haroşa kısımları ters. Altıncı sıra tekrar arka yüzden sıra başından sıra sonuna kadar ters. Yani şu 4 sırayı tekrarlıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Teknik aynı, döngü aynı, aynı şekilde gidiyoruz. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geliyorum. Sonra etek ucundaki haroşa lastik kısmını beraber çalışalım. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa sırası oluşacak. Arka yüzünden gelirken ilik yeri açacağım dedim. Evet, şu ikinci ilik yerini o şekilde açtım. Şu arayı 15 haroşa dışı yaptım. Daha sonrakileri bu aralara 16 haroşa dışı yaptım örgünün ön yüzünden. Bunu niye yaptım? Modelim boyuna böyle biraz toplayan bir model. Bir model daha dedim uzun olsun. Ha, giydiği zaman çocuğumuz açılır şöyle esner. Yalnız bir model daha uzun olsun istediğim için diğerlerini 16 haroşa sırasında bir ilik yeri açtım. Bakın son ilik yerimi de arkadan gelirken açtım. Kaç model çalıştım? Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 model. Şöyle örgümü döndürüyorum. Etek ucu haroşa çalışmamıza geçiyorum. Etek ucundaki lastiğimiz haroşa biliyorsunuz. Modelim bitti bakın. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerimi biliyorsunuz ki ben ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Örgümün ön yüzünden de ters ilmeklerle haroşa öreceğim. Arka yüzünden de örgümün ön yüzünden 4 haroşa sırası oluşturup geliyorum.
Örgümün ön yüzünden 4 haroşa sırasını oluşturdum. Geldim. İlmeklerimi kapatıyorum. İlmeklerimi kolda nasıl kapatmıştık? Ters ilmeklerle. Etek ucunda da aynı şekilde kapatacağım. İpimi öne alıyorum. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ters ilmeklerle kapatıyorum. Yalnız örgümü nasıl ördüysem aynı ayarda kapatıyorum. Örgüm elim normalse normal kapatıyorum. Sıkıysa sıkı, gevşekse gevşek. O şekilde ayarlayalım. Olur mu sevgili hanımlar? Ben şimdi ilmeklerimi kapatayım. Düğmemi de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim. Geldim. Harika bir yelek oldu. Ben rengimi kız çocuklar için seçtim. Sizler farklı renklerde çalışarak hem kız çocuğu hem de erkek çocuğuna uygun yelek çalışabilirsiniz. Şimdi dilerseniz yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. Kol altından alıyorum. 28 santim beden genişliği. Bakın arka enseden alıyorum. 36 santim enseden etek ucu yani basen üstü. Omuzdan alıyorum. Omuzdan aldığım zaman 37 santim. Benim için net bir ölçü bu enseden olan ölçü. Yeleğim 1-1,5 yaş için uygun oldu arkadaşlar. 2 yaşına kadar giyer çocuğumuz bu yeleği. Yeleğimiz bu şekilde bakın. Arka tarafının da model aynı, tamamen model. Yalnız bu sefer bu yelekte roba çalışmasında böyle kolay bir roba, model çalışmasında kolay bir model seçtim ki örgüye yeni başlayan sevgili hanımlarımız rahatlıkla örebilsinler diye. Yeleğimize ne kadar ip gitti? Video başında da söylediğim gibi biliyorsunuz elimde bir bütün bir de yarım ipim vardı. Yani 1,5 ipim vardı. Bu kadar ip kaldı. Yani bu yelek için elinizde 2 tane ip bulundurun ya da benim gibi bir tüm bir yarım ipiniz varsa bu yelekte bu şekilde örerek değerlendirirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.